çocuklar, bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'yu kullanarak bir salıncak sistemi yapacağız. Butona bastığımız zaman salıncağımız otomatik olarak kendiliğinden sallanacak. Peki bu eğlenceli proje için nelere ihtiyacımız var? Bir tane Pino kontrol kartı, buton modülü, servo motorumuz, servo motorumuzun dönüştürücüsü, bir tane servo motor kolu, pil şapkası, 2 adet bağlantı kablosu, Pino kontrol kartı ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı yapmamız için USB kablosu ve tasarımımız ile devremizi birleştirmek için de silikon tabancası. Şimdi hemen pilimi ve pil şapkamı kenara alıyorum. Servo motor modülümüzü nasıl bağlıyorduk? Bunu bir tekrar edelim. Hatırladığınızı biliyorum. Hemen tekrar ediyorum hızlıca. Kahverengi kablonun GND'ye, kırmızının 5 volta ve turuncunun da D0'a gelmesine dikkat ediyorduk. Hemen dediğim gibi eşleştirerek takıyorum. Takamıyorum. Şöyle aslında çok kolay takılıyor. Evet, taktım. Tekrar bir kontrol ediyorum. GND kahverengi, kırmızı 5 volt, turuncu D0. Peki Pino kartımıza servo motorumuzu nasıl bağlıyorduk? Üzerinde mor bir etiket vardı. Mor etiketli kapılara servo motorumuzu bağlayabildiğimizi gösteriyordu. Hemen bağlantı kablosunu alıyorum. Önce servo motoruma, sonrasında istediğim bir mor kapıya servo motorumu takıyorum. Sizler 1'den 6'ya kadar olan kapılara takabilirsiniz. Sonrasında ise buton modülümü takacağım. Buton modülümüzün de üzerine mor bir etiket var. Yani mor kapılara takabildiğimiz anlamına geliyordu. Peki butonumuz nasıl çalışıyordu? Bizlere 2 değer veriyordu. Bastığımız zaman 1, basmadığımızda 0 değeriydi. Hemen bir butonumuzu da takalım. Ben 1 numaralı kapıya takıyorum butonumu da. Ve şimdi ise bilgisayar ile bağlantısını kuracağım. Bilgisayar ile bağlantısını kurmak için USB kablomu alıyorum. Bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu hemen Pino kontrol kartıma takıyorum. Ve sonrasında M-Block programını açıyorum. M-Block programını açtıktan sonra bir eklenti paketi indirmemiz gerekiyor. Pino eklenti paketini. Bunu da şimdi hep birlikte indireceğiz. Uzantılara giriyorum. Uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve çıkan Pino eklenti paketini indir diyorum. Daha sonra karşıma gelen sayfayı kapatıyorum. Uzantılara bakıyorum. Pino seçili mi? Evet, seçili. Ama Arduino'da seçili. Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Ve geliyorum artık kartları kontrol ediyorum. Kartlardan Arduino'nun seçili mi? Evet, seçili. O zaman geliyorum ve bağlantı seri port deyip çıkan COM değerini seçiyorum. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu seri portun ismi. Şimdi ise gelelim bağlan deyip bir aygıt yazılım güncellemesi yapalım. Aygıt yazılım güncellemesi de M-Block yazılımı ile Pino kontrol kartınız arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Bununla birlikte daha öncesinden bir proje yaptıysanız ve kartınızın içerisine kodları yüklediyseniz bu kodların silinmesini sağlıyor. Veya bir sonraki projenizi yaptınız sonraki durumlarda ve projeniz bir şekilde çalışmıyor. Bağlantısından, kodlarından, tasarımından, her şeyinden eminsiniz. O zaman hemen bir aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Kapat dedim. Şimdi robotlara geliyorum ve butonumdan bir değer okuyacağım. Butonumdan değer okumak için buton değer okuma kod bloğunu aldım. Görünümden merhaba de kod bloğunun içerisine yerleştiriyorum. Kaç numaralı kapıya bağlamıştım? 1. 1 seçili. Ben bana sürekli olarak değeri söylemesini istiyorum. Kontrole gittim. Sürekli tekrarla kodunu merhaba de ile birleştirdim. Olaylara geldim. Yeşil bayrak kodunu aldım. Şimdi yeşil bayrağa tıkladığımda bana değerleri söyleyecek. Şu an basmadığım için 0, bastığım zaman ise 1 diyor. Benim salıncağım bastığım durumlarda yani 1 olduğu zamanlarda sallanacak, 0 iken duracak. Peki. Gelelim servo motora. Şimdi servo motorumuz için robotlara geldim. Robotlardan servo motor kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlı? 5. Gelip buradan 5 numaralı kapıyı seçili hale getiriyorum. Açı olarak 0 açısı değil de bir 90 açısına getirmek istiyorum. Olaylardan boşluk tuşunu aldım. Buradan yukarı ok tuşunu seçiyorum. Yukarı ok tuşuna bastığım zaman
Şu an 90'a döndü. Yani aslında daha doğrusu 90'daydı. O yüzden bir işlem yapmadı. Şimdi bir takıyorum kolumu. Geliyorum, bir kopya çıkartıyorum. Ve diyorum ki sen de bir açı yap. Kaç açısı olsun mesela? Aşağı tuşuna basınca da 180 derece açısına dönsün. Şimdi yapıyorum. Şu an 180'e döndü. 90, 180, 90. 90'a getirdim. Şimdi ben salıncağımı bir alayım. Bakayım hangi açıya getirmem gerekiyor. Önce bir ona karar verelim. Şöyle sizler için tasarımımı hemen gösteriyorum. Çok güzel, wow dediğinizi hissediyorum şu anda. Salıncağımı silikon tabanca yardımıyla şuraya sabitleyeceğim. Sonrasında ise servo motorumun üzerine şuradaki D çubuğunu yapıştıracağım. Ve servo motorumu tam olarak şu bölgeye sabitleyeceğim. Daha sonrasında biz butona bastığımız zaman şu şekilde açılarla hareket edecek. Peki ben şu anda dil çubuğuna bunu yapıştırırsam nasıl bir hareket olmuş olur? Hep beraber bakalım. Aşağıya bastım. Gördüğünüz gibi bu tarafa dönmüş oluyor. Yani benim açım 180'lik bir açı olmuyor. 90'a getiriyorum. Evet 90 doğru ama 90'dan daha küçük bir açıya doğru gitmesi gerekiyor. O zaman geliyorum buraya. Elimle bir 60 derece yazıyorum. Şimdi bir deneyelim. Yukarıya bastım 90'da, aşağıya bastım 60. 90, 60, 90, 60 gayet güzel. Ben şu anda elimle basıyorum. Yukarıya basıyorum 90 oluyor, aşağı tuşa basıyorum 60 oluyor. Ama biz bunu bir döngüye sokacağız ve diyeceğiz ki bastığımız zaman 90 ile 60 arasında kendi kendine gidip gelsin. Nasıl mı? Hep beraber yapalım. Hemen aşağı oktan alıyorum. Diyorum ki 90 açısına gelsin. 0.5 saniye kadar çalışsın. Sonra 60 açısına gelsin. 60 açısını da 0.5 saniye kadar çalışsın. Ve bu işlemi ben sürekli yapsın istiyorum. Şimdi bir deneyelim. Geliyorum. Silikon tabanca yardımıyla hemen şöyle dil çubuğumu sabitliyorum. Bir deneyelim bakalım. Sonra algoritmamızı oluşturup butona göre işlemimizi yaparız. Gayet güzel. Şuraya sabitlediğimi varsayacağım. Çok da kurumadı ama bastığım zaman gördüğünüz gibi gayet güzel. Şu an salıncağım sallanıyor. Benim için yeterli. Hemen kırmızıya basıp olayı durduruyorum. Durdurdum. 90'dayken durdurdum. Şöyle bir alayım. Tasarımıma sonra sabitleyeceğim. Peki benim doğru kodum bu. Evet, isterseniz daha hızlı ya da daha yavaş yapabilirsiniz. 90'ı 0.5 saniye kadar çalıştırıyor, sonra 60 açısına geliyor. Peki bu işlemi ne zaman yapmasını istiyoruz? Çocuklar bu işlemi butona bastığımız zaman yapmasını istiyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şuraya atıyorum. Geliyorum. Eğer ise değilse kodunu aldım. İsterseniz iki eğerle de yapabilirsiniz. Nasıl? Eğer butona basılıysa yani bir değeri geliyorsa 90-60 arasında gidip gelsin. Eğer butona basılı değilse yani 0'a eşitse de sadece 90'da kalsın diye tek tek yazabilirsiniz. Ya da eğer ise değilse kodunu bir kere de kullanarak işi bitirebilirsiniz. Hemen eğerin içerisine işlemleri aldım ve diyorum ki eğer robotlardan, butondan gelen değerim kaç numaralı kapıya bağlıydı? Yanlışlıkla yerine içine yerleştiremedim. Butondan gelen değerim kaç numaralı kapı? 1 numaralı kapı. 1'e eşit ise yani butona basılı ise şu işlemleri benim için yapsın. Basılı değil ise yani şuradaki şunu bir atayım. Değilse bölümüne gelirsek de yani butona basılı değilse de sadece 90'da kalsın. O zaman geliyorum hemen. Servo motor kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıydı? 5 numaralı kapıydı. 0'da değil de 90'da kalsın. 60'da kalsın dersek ne olur? Şurada kalmış olur. 90'da kalsın istiyorum ben. Harika. Bu işimi bir kere mi yapsın? Hayır. Sürekli yapsın. Bir olaya bağlayıp önce bir çalıştıralım. Şimdi hemen yeşil bayrağı bastım. Şu anda butonuma basılı değil. Gelen değerim yani 0. Hemen butonuma basıyorum şimdi. Bastım. Çektim. Bastım.
Bir kere çalıştı. Eğer ben basılı tuttuğumda, yani bir kere bastığımda bu olay 3 defa tekrarlasın demek istersek ne yapmamız gerekiyor? Harika, durdurdum. İşi zorlaştırıyoruz biraz daha. Buraya kadar bir problem yok. Bastık, çalıştı, basmadık, durdu. Peki bastığımız zaman şuradaki işlemi gelip defa tekrarla kodunun içerisine alırsak, yani ben bastığım zaman 3 defa şu işlemi tekrar etsin dersek ne olur? Bir bakalım. Geldim, yeşil bayrağı bastım. Şimdi bastığım zaman basacağım, çekeceğim elimi, o 3 kere sallamaya devam edecek. Bakın, şöyle doğru yere koyayım. Bir kere daha gösteriyorum sizin için. Bastım. 2, 3. İsterseniz siz defa tekrarla kodunun yanındaki 3 değil de yani yanındaki sayıyı farklı yapabilirsiniz. 5 kere, 10 kere, 20 kere yapabilirsiniz. Ben 3 defa tekrarla dedim. Şu an ne yaptık? Hemen bir tekrar edelim. Butona bastığım zaman gelen değer 1'e eşit olduğu için 3 defa salıncağı salla dedim. Eğer butona basmıyorsam da sallama işlemini bırak. Yani 90'da kal dedim. Harika. Kodlarımız gayet güzel çalıştığına göre kodlarımızı Pino kontrol kartımızın içerisine atabiliriz. Pino programını aldım, sağ tıkladım, Arduino'ya yükle diyorum. Tekrardan Arduino'ya yükle diyorum ve yükleme işlemim gerçekleşiyor. Yükledikten sonra pilimizde bir kere çalıştıracağız. Hemen geliyorum. Yükleme işim bitene kadar kablolarına dokunmuyorum, çekmiyorum. Yükleme bitti yazdıktan sonra kablomu çıkartabilirim. Evet, yükleme bitti. Kapat diyorum. Şimdi kablomu çıkartabilirim. Pilimi takıyorum. On-off bölümünden on yapıyorum. Bir de böyle bir kontrol edeyim. Bastım. 1, 2, 3. Harika. Siz öğretmenim ben bir kere bastığımda bir kere çalışsın istiyorsanız o defa tekrarla kodunu koymayacaksınız. Ama bence böyle yapın, hatta biraz daha zorlaştırın derim. Şimdi on off'tan off'a getiriyorum ve sabitleme işlemlerime başlıyorum. Evet çocuklar, şu an tasarımım bitti. Pilimi taktım. On-off'tan on'a getiriyorum. Düğmeme basacağım ve çalıştıracağım projemi. Düğmeme bastım. Şöyle gayet güzel 3 defa çalıştı. Bir kere daha gösteriyorum sizler için. Evet. Şurayı kapatayım. Eğer sizlerin de bu tarz bir salıncağı varsa hemen böyle bir proje yapabilirsiniz. Yoksa da kartonlardan bir salıncak tasarımı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Pino kontrol kartı, buton ve servo motorla böyle bir proje yapmak oldukça kolay ve basit. Şimdi sıra sizlerde. Yaptığınız projeyi, yaptığınız salıncak projesini bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. İyi çalışmalar dilerim.